Niye? Arkamda kapı çıkmış, oradan çıkıyormuş. Ama bunları buraya nasıl sokmuşlar? Ya baksana, bunun geniş tarafı o tarafta, dar tarafı bu tarafta. Oradan buraya sokmaları mümkün değil. Nasıl sokmuşlar bunları? Hata bulan, her şeye bahane bulan. Düşe yazdık. İkimiz aynı yere oturunca bu piknik masasında. Az daha piknik masasını havalandırıp kafamızdan aşağı geçiriyorduk. Tahmini şeylerin hepsini unutun. Çünkü hepsi sallamaydı. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla gene hep beraberiz. Bugün yolumuz oldukça uzun. Yola ilk Point Arena Lighthouse'la başlıyoruz. Burası Mendocino kıyılarında 1870'lerde inşa edilmiş 35 metre uzunluğundaki deniz feneri. 1906'da San Francisco depremiyle ciddi hasar almış ve 1908'de yeniden yapılmış. Ama bundan daha güzel olan şey bu kıyılardaki kaya oluşumları. Burası San Andreas Fayı'na çok yakın olduğu için kayalar zaman içinde yükselmiş, kırılmış, şekil değiştirilmiş ve bu değişik görüntüleri almış. Tabii bunda gelgitlerin de çok önemi var. Neyse, oraya şöyle bir baktıktan sonra yola devam ediyoruz. Bazen ormanların içinden, bazen tarlaların ve çiftliklerin arasından, bazen de Pasifik'in arasından geçiyoruz. Ve sonunda işte istediğimiz yere ulaşıyoruz. Burası neresi? Fort Ross. Bakalım Fort Ross'un hikayesi nasılmış. Ve şimdi piknik zamanı. Eski zamanlarda bir savaşın yapıldığı bir kaledeyiz. Ruslar varmış burada. Russian Settlement diye yazmışlar. Çayımızı yaptık. Ev yapımı ekmeklerimizle. Tostlarımız pişiyor. Onlar da piştikten sonra. Efendim? Vereyim hırkanı. Pikniğe gidiyorduk. Ne oldu? Islaktı piknik masalı. Yani biz de ev pikniği yapalım dedik. Evet. Oo, çayımızın da dumanı tutuyor. Dumanı üstünde bir çay. Vay vay vay. Kızım ben de yapıyorum. Limonla basıyor. Ne yazıyorsun? Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni aşkım çok seviyorum. Ev yapımı tost ekmeklerimiz de geldi. Sucuklar neydi? Summer sos. Hayır ama sen ne demiştin o sucukların boyutları için? Evet, bizim yurttaki kantincimiz var, onun çıtır. O sucukları genelde zar kıvamında keserdi. Yani pul daha kalın. Öyle diyeyim. Yani bu sucuklarla bir günün yurt gider diyordun. Posta pulu daha kalın olduğu için tost yapıldığında içine açıyorsun, bakıyorsun içinde tost yok. Sucuk yok. Yani sucuk yok. Sadece sucuğun izi var. Tamam, o da bir şey. Haluk deme ben tost yaparken diyor ki senin yaptığın bir tostluk sucukla Mehmet Çıtır akşama kadar bir yurdun tamamına tost yapabilirdi. Bunlar ne böyle? Fort Ross'tayız. Bu bir rüzgar değirmeniymiş. 1814'te yapılmış. Çok ilginç. Bu şekilde komple kendi etrafında dönüyor. Merdiven havada zaten. Arkada değirmen taşları da görünüyor. İçte şu şekilde çalışıyormuş. O işte öyle döndükçe aradan unları öğütüp, daha doğrusu buğdayları öğütüp un haline getiriyormuş. Pervaneleri düşmüş, onu tekrar takmamışlar. Pervanenin yeri de şuralar. Güzelmiş. Şunlar da değirmen taşları. Şu da bizim karavan. Bu da biz. Merhaba. Merhaba. Ne diyorsun burası hakkında? Burası hakkında iyi şeyler söylüyorum. Güzel bir yer. Güzel bir kışla olmuş. Güzel bir kışla. Kale. Kale, kışla, neyse. Evet, kale deyince hep baştan anlaşılıyor. Bu kalenin oldu ahşap. Evet, şurada, karşıda, şurada görünüyor. Ahşap bir kale burası. Fort Ross. Yalnız düşüp yuvarlanma lütfen çünkü aşağısı uçurum. Toplayamam seni. Yoksa sen Fort Ross'un Ali olursun artık. Varmış. Arabana gelsene keşke. Oo, kale göründü. Burada deniz aslanları mı varmış? Ama hiç sesleri gelmiyor. Burada değiller bence. Bakayım nasıl yapıyorlar, nasıl yapıyorlar. Ama yapmadıklarına göre burada değiller. Resmen tarla çiçeği.
Bizim orada çiçekçilerde dünyanın parasına satılıyorlar. O da öyle. Merak etme. Olabilir, doğru. Burada da öyle olabilirler. Ve işte kale. Hiç böyle kale mi olur ya? Ne uyduruk kale. Kalenin bedenleri. Nina nina. Vay be rengi edenleri. Bu kadar. Bu kadar. Burada biz hiç taş kale görmedik. Türkiye'de kaleler taş. Burada her şey tahta olduğu gibi kaleler de tahta. Şuraya ne olacak ki? Bir alevle ok atsan bitti gitti. Burası arkeolojik alanmış. Evet. Niçin? Çünkü 1814'ten kalma. Bunların tarihi bu, arkeolojisi de bu. Arkeolojik alan, kazı alanlarından bir şey almayın diyor. Bunlar da bizim gibi tarih olsa kafayı yiyecekler. Mutfak. Yemekhaneleri. O kadar un varsa fırın da vardır tabii. Evet, burası yemek yaptıkları bölge. Ama Ruslar bile tahtadan yapmış burayı. O da iyiymiş. Burası Türkiye'de evlerde çok gördük bunu. Tahıl ambarı. Yukarıdan tahılları koyup aşağıdan alıyorsun. Şimdi tabii temizlik malzemeleri falan var. Ama gerçekten tanıdık nakışlar, tanıdık izler. Kars taraflarında gezdiğimiz zamanlarda evlerde gördüğümüz tanıdık. Şimdi artık su malzemeleri falan koymuşlar bunları. Burası kilermiş herhalde. Tavukları böyle mi saklıyorlarmış? Aferin onlara. Burası 2'şer kişilik yataklar. Herkesin birer sandığı var. Burada tek kişilik bir sandık. Neler var dedin? El aleti. El aletleri. Mangoz aletleri. Köşelerdeki şeyler, şu köşelerin falan işçilerine baksana. Orada üzerinde Rusçuk'ta bir şey var. Burası yani Fortros Rusların buradaki yerleşiminden kalan son alanmış ve 1836'da burası yapılmış. 1836 civarında daha doğrusu yapıldığı düşünülüyormuş. 1841 civarında aile burayı terk ederken eşyaları da götürdüğü için bunlar orijinal eşyalar değilmiş. Ama gene Halil'in dediği gibi Ruslardan kalma bir yer olduğu nasıl belli olacak? Ortaya kocaman bir taş şömine yapmışlar. Yerdeki ağaçların kalınlığına bakar mısınız? Burası çalışma odası. Orada bir oturma odası. Bunun aşağısı da var. Buralar çocukların odaları falan gibi diye düşünmüşler herhalde. Küçük yataklar koymuşlar. Şurada zaten öbür tarafa çıkan oda var. Beşik. Bu eşyaların olduğu yerleri kilitlemişler kimse ellemesin diye. Piyano vesaire falan. Ama burası bir evmiş. Biraz alçak tavanlı. Komutanıymış. Buranın son komutanının eviymiş burası. Ve olayı sanki çok eskilerdenmiş gibi yapıyorlar yani 1800'ler evet gerçekten 200 yılı geçmiş bir zaman ama bizim ülkemizdekiler için 200 yıl çok büyük bir zaman değil yani küçük alanlar, küçük zamanlar. Burası kapalı neydiyse. Belki cephanelikti bilmiyorum. Önünde bidonlar falan var çünkü. Açmamışlar. Rusça bilenler gelsin. Evet, Rusça bilenler bunların ne olduğunu yazabilir mi? Ha? Vodka mı? Vodka değil mi? İçkiler muhtemelen. Evet, vodka.
Öyle gibi duruyor. Gözetleme kulesi var. Ona çıkalım mı? Top top. Top ve topları ateşleme yerleri de biri içeriye bakıyor. O niye? Nasıl şeye bakıyor? Şurası iç duvar. Kalenin içini gösteriyor. Yukarısı da var. Evet, yukarıda da var top yerleri. Baksana burası. Ha, içerisi tam içerisi değilmiş. Yolu şu dış yan duvarı gösteriyor buraya. Buradan gelen olursa, içeriye girmeye çalışırsa topla hem aşağıdan hem yukarıdan ateş. Burası da aynı şekilde bu kenarı koruyor. Diğer köşede de var, tam çapraz köşede. Bu iki köşe o iki köşeyi koruyor. Şurada buranın köşesinde kilise var. Buradan ne var bilmiyorum. Sanırım buradan yukarıya bizim geldiğimiz yerin öbür tarafına çıkılıyor. Şu ağaçların arkasında bir yere park ettik biz çünkü arabayı. Altıgen mi bu? Sekizgen. Da değil aslında. Yedigen. Sekizgen olur, altıgen olur da hiç yedigen görmemiştim. He? Yedigen yapmışlar. İlginç. Kamerada görünüyor mu çok bilmiyorum ama camların üzerindeki dalgalılığı fark edebiliyor musunuz? Öbür camlarda da var, böyle tamamen pürüzsüz, bizim alışkın olduğumuz ev camları gibi değil. Çünkü bunlar el yapımı camlar. O zamanlar fabrikasyon değil, el yapımı oldukları için. Burası depo. Alo, kurtar beni. Niye? Ha, arkamda kapı çıkmış, oradan çıkıyormuş. Beni ağzı oynuyor gülünce. İyiymiş. Bak, tahıl ambarı. Burası da cephane. Tüfeklere bak. Oo, bayağı almaz. Cephanelik. Şurada da barut fıçıları var. Şeyler var. Meşaleler var. Çakar almaz mı diyorlardı bunlara. Doldur. Ateş. Doldur. Barut dolduruyorlar değil mi bunların içine? Bir de tepiştiriyorlar. Barut da pişti, ondan sonra bir tane misket koy. Ne varmış? Boş. Tamam. Black powder. Cleaning powder. Cleaning powder'lar varmış. Şeylerin, silahları temizlemek için. Pipe kadınlar. Pipe cleaner'larla yukarıda cleaning powder'lar var. Burası kapanıyor da aynı zamanda. Böylece güvenlikli bir alan haline geliyor. Kapaklar kapanınca yukarısı tamamen bağımsız bir hale geliyor. Burası da birinin eviymiş. Muhtemelen bir önceki komutanın olabilir. Buradan yukarıya bir tane de oda var yukarıda. Yukarıya da çıkılıyormuş. Camlar da içeriden kocaman tahtalarla kapatılıyor. Bakın camlar bulutlu bulutlu. Camlar da kapatıldığı zaman bitti olay, yani buraya girmek mümkün değil artık. Bir yatak odası da burada var. 2 yataklı. Burası da büyük toplantıların falan yapıldığı yer mi acaba? Kenarda bizim anneannemin evinde de vardı böyle sedirler. Baksana ağaçta mı? Ağaçların kalınlığı da. Ve dümdüz. Hepsi dümdüz. Bak, bu kapılar da kapanıyor. Yani şunu şuradan kapatıp üzerinde de şurada şey var. Tahtayı gerdiğin zaman içeridekiler dışarıda çıkamazlar. Aynı zamanda burayı hapishane olarak da kullanabilirsin böylece. Burası yatak odası. Şurada da bir tane daha küçük oda var. Çalışma odası gibi bir yer var. Burası güven, yani bayağı bir oda, bir tane yatak odası, bir tane de küçük kapalı oda var. Kapı yok buraya. Burayı kapattığın zaman şuradan insanların içeriye gelmesini yani içeridekinin dışarı çıkmasını engellemiş oluyorsun. Haluk, bu köşelerdeki tahtalar tamam, okey, birbirine çok güzel kilitlenmiş. Ama bunları buraya nasıl sokmuşlar? Ya baksana, bunun geniş tarafı o tarafta, dar tarafı bu tarafta. Oradan buraya sokmaları mümkün değil. Nasıl sokmuşlar bunları? Bilmiyorum. Ben bulamadım. Bulanlar var mı? Varsa yorumlara yazın. Biz çok merak ettik ama anlamadık. Yani bunları buraya nasıl sokabilmiş olabilirler ki?
İç tarafları daha geniş. Kesinlikle atmaz dışarı ama nasıl sokmuşlar içeri? Çok ilginç. Aa, bu pencerelerin dışarıdan da kapanması var. Hem dışarıdan hem içeriden kapatılıyorlar. Çift. Üsttekiler çift ciderli. Yukarıda da içte de kapakları vardı hepsinin. Ruslar buraya 1814'te gelmişler. Burayı yapmışlar. Toplamda bu şapelle beraber 59 tane bina varmış. Yani bu kalenin içinin haricinde dışarıdaki binalar, mesela demin gezdiğimiz o rüzgar değirmeni vesaire falan da beraber toplam 59 tane yer varmış. 1841'de komple burayı John Sutter diye birisine satmışlar ve gitmişler buradan. O da daha sonra California State Park'a hediye etmiş burayı. Yalnız bunun sesi çok iyi. Baksana, minicik tırnağımın ucuyla vuruyorum. Bir de buraya dan vurduğunu düşünsene, her yerden gelir ses. Çan oynuyormuş. O kadar kalın ki. İçi boş ama herhalde, değil mi? Şurayla şuranın. Normalde aslında bu sonradan çalınıyor. Ha. Ama yani şu kadardan bile bu kadar ses çıkması çok ilginç. Yukarısı da böyle. Şu arkadan da bir yere gidiyormuş ama nereye gidiyorsa kapı kapalı. Allah Allah. Burada bir vaaz var dediler, geldik. Ah, gelmiş. Ben vaiz. Bu vaazda size dünya haklarının kardeşliği konusunda işleyeceğim. Dünya hakları kardeştir. Sizin için savaşmayın. Ama savaş için sevmeyin. Yavaş yavaş. Kalenin kapılarından dışarı çıkıyoruz. Burası da kalenin dışındaki köy. Köyün yaşadığı yer. Burada toplamda 260 kişi yaşıyormuş. 154'ü erkek, 106'sı kadın. 120 tanesi Rusmuş, 51 tanesi Kreoleymiş. Kreole dedikleri Kaliforniya ve Alaskalılarla evlenen Ruslara Kreole deniyormuş. 50 tane Kodiak Alayot ne demekse. 39 tane de Kızılderili varmış ama Hristiyanlaştırılmış. Baptized. Normalde burada yaşayan köylülerin ya da bu köylerde yaşayanların tamamı kale için çalışıyormuş. Kalenin içinde sadece komutanlar ve misafirler kalabiliyormuş. İngiliz, sen ne dedin? Ne demek baptized diye? Kızılderili. Tamam, ben ne dedim? İngiliz dedin. Kızılderililer dedim zaten ama Hristiyanlaştırılmış Kızılderililer dedim. Hata bulan, her şeye bahane bulan. Her şeyde bir yanı var. Her şey bir yanı var. Environmental. Yani anlat hadi, bunu direkt sen söyle. Ne bu? Çevresel yaşayan bahçe. Ne işe yarıyor? Ne bileyim ben. Ha, ne oldu? Her şeye bir miyavım var. Buna yok mu? Çünkü ben yorum yapmadım. Yapsam hayır öyle değil derdin kesin. Kesin. Evet, hadi tercüme et hadi. Hadi. Miyav miyav. Hoppa. Hanım. Hadi işte. Tercüme etsene. İnsanlar bekliyor burada. Evet. Allah Allah, söylesene. Kısaca İ ve Ep Kriten'den buraya yüzlerce öğrenci getirmişler, gezdirmişler. Onların onuruna buraya Fort Ross'a böyle bir koltuk yapılmış. Şimdi hayır öyle değil diye anlatmaya başlayacak öyle. Nasıl? Şöyle. Küçük ya. Allah Allah. Bunları kim yapmış o? Ruslar. Nereden belli? Çünkü Rustik. Rustik. Çok güzel bir yol yapmışlar. Yani. Amerikalılar böyle bir şey yapmaz. Yapmazlar. Ona düşmeyin derler sadece. Geçti gelin. Köprüden. Geçti gelin. Şurada daha binalar var. Ve içine giriliyor gibi görünüyor. Hadi gidip girelim. Bence varsa ziyaretçi merkezi. Ziyaretçi merkezi olabilir. İnşallah öyledir. Ki böylece girebiliriz. Otelse biraz zor. Bak. Bak, bunların adı kelpmiş. Hep görüyoruz ya denizin içinde. Giant kelp. Sinema salonunda oturduk.
Visitor Center'mış burası ve sinemanın başlamasını bekliyoruz. Sinema dediğimiz nedir? Burada Visitor Center'larda nerense o bölgeyle ilgili bir video yayınlıyorlar mutlaka bilgilendirici. İsteyenler seyrediyorlar. Bizden başka kimse olmadığı için baştan başlattılar ama biraz fazla baştan başlattılar. One can almost hear voices. They speak the words of native peoples and the language of the empire that built an extraordinary outpost on İşte yel değirmeninin, Kaliforniya'nın ilk yel değirmeninin maketi. Şurada da susamurlarını yakalamak için kullandıkları kanolardan bir tane. Eskimoların kullandıkları bir kano şekliymiş. Gördüğünüz gibi böyle sımsıkı kapanıp giyinip üst üste. Bunlar da oyuncaklar zannediyorum, çocukların oynadıkları o zamanki. Buradaki Kızılderililer buralarda bahçelerde çalışıyorlarmış. Ve karşılığında onlara işte av hayvanları veriyorlarmış. Böyle boncuklar veriyorlarmış. Bunlar exchange şeyleri. İncik, boncuklar. Onlar da bunlar için çalışıp bahçelerde meyve sebze yetiştiriyorlarmış. Tarlalarda çalışıyorlarmış. Karşılığında onları öyle alıyorlarmış. Ama gönüllü çalışmalar. Zoraki değil. Evet, yüzümüz biraz karanlıkta. Güneş arkamızdan geliyor ama güneşin olduğu yerler kuru, geri kalan yerler çok ıslaktı. Islak yere oturamadık. Mecburen böyle oldu. Arkasına oturduk da. Düşe yazdık. İkimiz aynı yere oturunca bu piknik masasında. Az daha piknik masasını havalandırıp kafamızdan aşağı geçiriyorduk. Ama o tarafta ıslak zaten. Evet, şimdi Fort Ross hakkında gezerken size anlattığımız tahmini şeylerin hepsini unutun. Çünkü hepsi sallamaydı. Önce böyle yerlerde önce Visitor Center'a girip ziyaretçi merkezine videoları seyredip ondan sonra gidip içeride neler anlatılıyormuş onlara bakmak gerekiyor. Ama ne yapacağız peki? Önce bu bölümü mü yayınlayacağız? Önce bu bölümü yayınlayacağız. Yok, sonra yayınlayacağız çünkü sallamasyonlarımızı da görsünler neler sallamışız. Yani sonuç olarak Fort Ross aslında bir kale değilmiş. Fort Ross adı verilmiş ama aslında orası Rusların Alaska'ya yani Alaska'da yaşadıkları zaman, Sibirya'dan Alaska'ya geçip oraya yerleştikleri zaman orada hiçbir yiyecek bulamadıkları için yiyecek bulmak için aşağılara komutanlar gönderdikleri zamanlar 1800'lerin başları ve buraya komutanlar gelirken burada Bodega Bay'a geliyorlar aşağıda. Bazılarınız orayı Alfred Hitchcock'un Burst filminden tanıyordur. O limana geliyorlar ve oranın çok güzel avlanma yerleri olduğunu, işte susamurlarının kürklerini avlayabileceklerini, burada tarlalarda yiyecek yetiştirebileceklerini, tahıllar yetiştirebileceklerini, hayvanlar yetiştirebileceklerini fark ediyorlar. Ve buraya bir de destek veriliyor buraya gelmeleri için. Burada çok büyük bir alan. Yani 2 gün önce biz Russian Gulch dedikleri bölgeye gitmiştik. Oradan başlayıp daha aşağıya Bodega Bay'a kadar olan alanı, bayağı büyükçe bir alanı. Burada Ruslar yerleşiyorlar ama esas olarak buraya ilk geliş yapıyorlar. Hatta Kızılderililerin dilinden bir anlatım yapmışlar orada. Kızılderililer onları uzaktan gelirken görmüşler. Beyaz bir gemiyle geliyorlarmış. Beyaz bir şey yaklaştı ve çıktığında onun gerçekten bir bot olduğunu ve insanların içinden çıktığını anladık. Onlara denizden gelen insanlar dedik diyorlar. Ne Kızılderilileriydi? Onu hatırlayamıyorum. Klakon muydu? Klakaç mıydı? Öyle bir şey Kızılderilileri burada yaşıyor. Evet. Yani. Buraya bir işte az evvel gördüğümüz kale gibi etrafı sarılı yeri yapıyorlar. Aslında bir nevi kale ama savaşma için yapılan bir kale değil orası. Yiyecekleri muhafaza etmek ve dışarıdan gelen insanların onları çalmalarını engellemek için yapılmış bir alan. Burada meyve bahçeleri kuruyorlar. Elmalar, şeftaliler, armutlar ve bir sürü çeşit meyve bahçesi. Denizdeki hayvanları avlıyorlar. Deniz susamurlarını avlıyorlar. O zaman toplar ne için? Hı? O toplar meyveleri, sebzeleri korumak için, içerideki malzemeleri korumak için. Ondan sonra Alaska için buradan keresteler. Arkada çok fazla redwood ormanları olduğu için oralardan keresteler yolluyorlar. Meyveler, sebzeler yolluyorlar. Kaliforniya'nın ilk yel değirmenini kuruyorlar buraya ve bu bölge çok verimli olmadığı için bu bölgeden yetiştirdikleri artı ilave olarak Meksika'dan aldıkları tahılları burada öğütüyorlar, un haline getiriyorlar, Alaska'ya yolluyorlar. Yani burası Alaska için bir malzeme sağlama üssü oluyor. Burada o gördük odaları, malzemeler vardı. Oralarda ahşaptan el aletleri yapıyorlar, eşyalar yapıyorlar, mobilyalar yapıyorlar.
sanatsal şeyler yapıyorlar. Bunların hepsini Alaska'da yaşayan insanlara gönderiyorlar. Ruslara gönderiyorlar. Ama çok da uzun sürmüyor. 1810'ların başına başlayıp 1841'e kadar geliyor. 1841-40 civarında buradakiler artık baskı yapmaya başlıyorlar onlara. İşte Ruslar burada durmasın, gitsinler diye. Adam da yapacak hiçbir şey bulamayınca 1841'de John Sutter diye birisine burayı komple hayvanlarla, içindeki işte inekler, danalar. Bu arada tereyağlar yapıyorlar. İnekler besliyorlar burada bir sürü. Onlardan tereyağlar, peynirler ve benzeri şeyler yapıyorlar. Onların kürkleri, tuzlanmış etlerini de yolluyorlar. Onların tamamını, yani meyve bahçeleri vesaireler, her şey birlikte o adama satıyor ve gidiyor adam buradan ve giderken de diyor ki hayatımın en güzel yıllarını burada Kaliforniya'da geçirdim. İşte 30 yıl civarında falan herhalde yaşamışlar burada. Sonra burası çiftlik haline geliyor. Uzunca bir süre çiftlik olarak kullanılıyor. Meyveler hala çok güzel. İşte avlar devam ediyor. Sonra o John Sutter da burada başka birisine satıyor. O da burayı bir piknik alanı ve ziyaretçi merkezi haline getiriyor. İnsanlar San Francisco'dan buraya gelmeye başlıyorlar. Otel yaptırıyor burada. O daha önceki binaları otel haline getiriyor. İnsanların kalmaları için kullanıyor. Kendisine dışarıda Adam beyaz... akıllı. Turizme yayılmış. Tabii. Dışarıda kocaman beyaz bir tane köşk ev yapıyor. Onun içinde kendisi 9 çocuğuyla birlikte yaşıyor burada. Burası işte postanesi olan, marketi olan, barları olan, restoranları olan bir yer haline geliyor. Uzunca yıllarda öyle devam ettikten sonra burayı historic landmark, yani tarihi bir işaret yeri olarak eyalete satıyorlar. Eyalet de burayı state park haline getiriyor. Kısacası olay buymuş. Burası böyle bir kale değilmiş. Yani fort yazan her yerinin kale olduğuna inanmamak gerekiyormuş. Kaleymiş ama yiyecek içecek koruyorlarmış sadece. İyi sallamışız. Bu arada burada insanlar, bizim yürüdüğümüz o bir tane uzun alan, bir de kalenin önündeki uzun alan vardı. Oralarda hep evler varmış. İlk buraya gelenler 40 kişi kadarlarmış. Sonra işte 50-60 kişi civarında falan olmuşlar. Sadece erkekler gelmiş. Buradaki Kızılderililerle evlenmiş büyük bir kısmı. O iki burunu birinde bekarların kaldığı, birinde ailelerin kaldığı, Indianlar Kızılderililerle evlenen ailelerin kaldığı yerleri haline getirmiş. Onlara da Cliore miydi? Cliore ya da ona benzer bir şey. Daha önce okumuştum, onu görürsünüz. Cliore demişler o insanlar. Yani sadece Kızılderililer, Cliore dedikleri Kızılderili. Kreoleler, Ruslar. Bir de Alaska'dan buraya geçerken yolda Kodak diye bir ada var. Kodiak. Aynı zamanda Sitka adası da deniyor. O adadan gelen insanlar var. Onların hepsinin birlikte yaşadıkları bir alan olmuş burası. Ay yoruldum. Hiç durmadan konuştum Allah'ım. Neyse. Sanırım unutmadan hepsini anlattım. Ya. Var mı? Var mı bir miyavın araya katacak? Yok. Kesin. Miyav var. Miyav. Miyav. İnanılır gibi değil. Yorum yapmadı. Ekleme yapmadı. Allah'ım. Ateşin falan mı? Hasta mısın? O kadar çok temkinli ki. Hep söylemeyi unutuyoruz. Bu bölümde söyleyelim. Bölümün sonuna geldik. Ne söyleyecektim? O kadar söylemiyoruz ki ne söyleyeceğimizi bile unutmuşuz. Bir an durdu ve Alzheimer oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Konuşması kesin yani Alzheimer oldu. Kısacası bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız çok kıymetli. Videolarımızı öne çıkartıyor. Ve ayrıca artık arkadaşlar ve dostlar da açtık. Üye olun lan. Evet ya, üye de olun. Subscribe yapın, üye olun. Bir de var. Kahve arkadaşlığı ve benzin arkadaşlığı üyeliklerimiz de var. Onlara da bir göz atın isterseniz. Beraber bir kahve içelim. Ya da beraber yol alalım. O kadar yol alıyoruz. Bize biraz benzin yardımı yapın. They told us we were rookies. They claimed our time was done. They said we'd never make it before the setting sun. But dust just fuels our vision, and scars just mark our pride. The wind can shake our mission. We ride with time and tide. They said you're just rookies. They said you're too old. They said you won't make it down that road so cold. But the road keeps calling like a song so shrill. Yeah, the road